Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola çıkıyor. Merhaba sevgili izleyiciler. Akdeniz kıyı şeridinde geçen hafta başlattığımız lezzet durakları yolculuğuna bu haftada devam ediyoruz. Bu kıyı şeridinde o kadar çok lezzet durağı var ki hepsini tanıtmaya kalksak bu program asla bitmez. Biz bunların arasından en ilginçlerini seçmeye çalıştık. Tabii unuttuklarımız da oldu. Sizin bildikleriniz varsa lütfen bize yazın. Lezzet durakları yolculuğuna Side'nin Antik Tiyatrosu'ndan başlıyoruz. Side'de küçük plajın üstündeki Soundways restoran, Side'nin en önde gelen lezzet duraklarından bir tanesi. Soundwaves'te menü oldukça zengin. Tabii ki baş köşede balık oturuyor. Ama her damağa hitap eden yemeği bulabilirsiniz. Soundwaves'in en özel yemeği ise Şef Ahmet Usta'nın yaptığı Soundwaves Special. Nedense Side'deki isimlerin çoğu İngilizce. Müşterilerin çoğu da yabancı olduğu için bunu fazla garipsememek lazım. Bu özel yemek hem görüntüsel olarak hem de lezzet olarak çok özel olan bu yemek nasıl yapılıyor size tarif etmeye çalışayım. Önce malzemelerle başlayalım. Laos balığı kullanılıyor bunda yahut da yörenin deyimiyle grida, karides, milföy hamuru, taze soğan, domates, patates, yumurta sarısı, biraz krema, tereyağı, dereotu ve maydanoz. Malzemeler bunlar. Nasıl yapıldığına gelince. Önce bir tavaya tereyağı konuyor, eritiliyor. Erimiş tereyağının içine kuşbaşı doğranmış balık ve karidesler ilave ediliyor. O karides ve balık biraz pembeleşmeye yüz tutunca taze soğanlar konuyor. Taze soğanlarla 1-2 çevrildikten sonra tuz, karabiber ve krema ilave ediliyor. İyice piştikten sonra malzemeler tava bir kenara alınıyor. Bu arada mantar şekli verilmiş patatesler de başka bir tavada kızartılmaya bırakılıyor. Bütün bu malzemeler hazırlandıktan sonra bu milföy hamuru bir güzel açılıyor. Daha sonra bıçakla daire şeklinde kesiliyor. Önce üstüne biraz dereotu ve maydanoz ekiliyor. Onun üstüne daha önce pişen iç dökülüyor. Daha sonra kenarlar katlanarak buna bir dağ havası veriliyor. Dağ yahut da tepe ne derseniz. Onun üstüne yumurta sarısı
sürüldükten sonra fırına konuyor. Zannediyorum fırında bir 20 dakika, 15-20 dakika piştikten sonra Ahmet Usta'nın heykeltıraşlığı devreye giriyor. Domatesler güneşe dönüyor, patlıcanlar balinaya dönüyor, patatesler mantara dönüyor, limon kabukları kuşa dönüyor. Yani böyle bir heykeltıraşlık işi ile yapılan malzemelerle süslenen yemek masaya geliyor. Eğer günün birinde yolunuz Side'ye düşerse Soundwaves'te Ahmet Usta'nın bu özel yemeğini tatmanızı öneririm. Pişman olmazsınız. Hem görüntüsü hem lezzeti çok güzel. Hamurla balık birbirine çok yakışmış. Royan Bey kaç kilo bu tuna balığı? Balığımız bu akşam 41 kilo Maşallah 41 kere maşallah. ve cumartesi günü yakalandı. Nerede? Gördüğünüz gibi Nerede? Gayet net olarak gözünden de tazeliği Evet. görülüyor. Burada. Alanya sularında. Bu daha fazla büyüyor mu? Tabii bunlar 300-400 kiloya kadar çıkabilir ama doğal hayatta 300-400 kiloya çok nadir ulaştıkları oluyor. Çiftlikte. Çiftlikte. Fakat çiftlikte de satılan balıklar genelde daha büyüktür ve lezzet olarak doğal olarak yakalanmışla zaten mukayese bile edilemez. Her zaman bulabiliyor musunuz? Her zaman buluyoruz. Ha, Yalnız balıkçılar var. tabii şöyle söyleyeyim ben size, Kasım ila Nisan arasında bu balığın bulunması zor. O dönemde daha derin sulara kayıyorlar. Daha sonra avlanmak için kıyıya doğru yaklaşıyorlar. O zaman bunlar parakedeyle veya trolla avlanıyor. Her gün yapmıyorsunuzdur bu balığı. Yok. Hangi günler? Perşembe ve pazar günleri yapıyoruz. Yani bunu müşterileriniz biliyor ona göre. Tabii. Geliyorlar. 97 yılından beri bunu her perşembe ve her pazar olmak üzere yaptık. Dolayısıyla bunun müdavimleri var. Taze olarak tuna balığını yemek Avrupa'da da çok zor olduğu için bilhassa müdavimlerin ağırlığı Avrupalılar oluyor. Etin lezzeti de zaten balıkla Et karışımı. et karışımı bir şey. Ve de bunun yalnız iki çeşit tuna vardır. Birisi şu gördüğünüz sarı olanı vardır, bir de siyah olanı vardır. Sarı olanı en lezzetli olanı. Siyah olanı biraz daha fazla yani palamutun kanlı palamutla Bunun kanını çingene palamutu akıttınız gibi. mı? Tabii akıtıldı. Başlayalım Ayhan Bey. Nasıl Tamam. keseceksiniz bakalım? Zor mu? Kolay mı? Sizin için kolaydır tabii yıllardan beri bu işi yaptığınız için. Şimdi Öncelikle keskin bir bıçağa keskin ihtiyacı bıçağa var. ihtiyaç var tabii ki. Balığı kuyruktan yukarıya doğru Doğru keseceğiz.
Fakat bu orta kısma geldiğimiz vakit bunu ikiye ayırıyoruz. Çünkü kemik var burada. Bıçak kemikten gitmez. Ve şu kısım dananın bonfilesi kadar yumuşaktır. İnanılmaz bir yumuşaklığı vardır. Yani buralar. İki tarafın da lezzeti farklıdır. Farklı. Burası da lezzetlidir, burası da lezzetlidir. Ama bana sorarsanız hangisi lezzetli diye ben alt tarafları tercih ederim. Kuyruk tarafına. Evet. Başlıyorum. Başlayalım. Şimdi şerit olarak geçtim. Zaten balığın buradan sonra kesilecek noktası hep bu kısımlar. Evet, ete benziyor değil mi? Yani Evet. balıktan daha çok Fakat kırmızı et. piştiği vakit o kırmızılık biraz daha beyaza dönüyor. Evet. Bu incelikte mi dilimlemek gerekiyor? Evet. Çok ince olursa kuru olur. Çok kalın olursa da Pişmez. tam pişmez. Dolayısıyla tabii bunun kaç santimetre diye bu tamamen yıllardan Tabii beri alışkanlık, el alışkanlık, el alışkanlığı otomatik olarak kendiliğinden oluyor. Alanya'da Damlataş Caddesi'ndeki Ottoman House, Alanya'nın en şık, menüsü en zengin lokantalarından bir tanesi. Burası tam 153 yıllık bir binada servis yapıyor. Bu bina Alanya'nın ilk otellerinden bir tanesi. Adı Ferah'mış. 1995 yılından ise Ottoman House adı altında bir lezzet durağı haline gelmiş. Menüsünde isminden de anlaşılacağı gibi yemekler Osmanlı mutfağı ağırlıklı. Balık, tavuk ve kuzu. Tabii ki kuzu ve balık da aranan yemekler arasında olmasına rağmen balık buranın özel bir balığı var ki dillere destan. Sadece Perşembe ve Pazar akşamları yapılıyor. Bu balık tuna balığı. Alanya açıklarında yakalanan bu derya kuzusu, kelimenin tam anlamıyla derya kuzusu, yakalandıktan sonra ortadan içi açılarak bütün kanı boşaltılıyor. Sonra kuyruktan ortaya doğru olmak üzere dilim dilim doğranıyor. Tabii ki bu doğramada da bu balığı iyi bilmek lazım, usta olmak lazım. Ayhan Bey yıllardan beri bu işi yaptığı için balığı hiç ziyan etmiyor. Dilim dilim doğranan balıklar burada ızgara devreye giriyor. Izgarası da çok önemli. Bir defa orta ateşte olacak. Ne az pişecek ne çok pişecek. Orta karar olacak. Ve bu kızarırken ızgaranın üzerinde ortasında bir kan birikiyor. Bunu bilmeyen kanla servis yapıyor. O zaman balıkta bir ekşili tad oluyor etin üstünde, etin içinde. O kanı almak lazım. O kanı aldıktan sonra masaya gelen balığın balık mı, kuzu mu olduğunu ayırt etmek oldukça zor oluyor. Eğer günün birinde yolunuz Alanya'ya düşerse Ottoman House'ta tuna balığının ızgarasını yemenizi hararetle tavsiye ederim. Unutmayın, Perşembe ve Pazar akşamları. Bu derya kuzusu yediğim en lezzetli balıklardandı.
Side'nin en manzaralı ve en lezzetli lezzet duraklarından bir tanesi olan The End, limanın sonunda yer alıyor. The End bildiğiniz gibi son demek. Limanın en sonunda yer aldığı için de bu isim konmuş. The End'in menüsü oldukça zengin. Müşterilerin hemen hemen hepsi yabancı. Burada isteyene balık, isteyene et var. Onun için herkes istediği yemeği bulabiliyor. Bulabilme imkanı var. The End'in tabii ki ön planda balık olmasına rağmen yemeklerinin çoğu diğer özel yemekleri de var. Mesela bunlardan bir tanesi Ali Baba. Ali Baba nasıl yapılıyor derseniz malzemelerle başlayalım işe. Dana bonfile, tavuk göğsü, soğan, sarımsak, yeşil ve kırmızı biber, domates, kimyon, pul biber, toz biber gibi bir takım baharatlar, tereyağı, krema ve peynir, rendelenmiş peynir. Nasıl yapıldığına gelirsek, kuşbaşı doğranmış et tereyağında öldürülüyor. Rengi dönmeye başlayınca yine kuşbaşı doğranmış tavuk ilave ediliyor. İkisi birlikte karıştırılıyor. Daha sonra sırasıyla sarımsak, soğan ve biberler ekleniyor. Sonra domates ve baharatlara sıra geliyor. Bunlar iyice piştikten sonra krema dökülüyor. Ondan sonra bu yapılan iç güveç kaplarına paylaştırılıyor. Üstü rende peynirle kapandıktan sonra fırına veriliyor. Fırından çıkınca da afiyetle yeniyor. Gayet lezzetli bir yemek oluyor. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam edecek. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam ediyor. Ali Baba gerçekten lezzetli bir yemek. Tavukla et birbirine çok yakışmış. Akdeniz kıyılarındaki lezzet durakları yolculuğumuz burada sona eriyor. Siz mutfağa doğru giderken biz rotamızı başka yörelere doğru çevireceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Yolüstü lezzet durakları gelecek programda da Knorr'la yola devam edecek.